Ama içeriye falan giremiyorsunuz. Bunun arkasından bakabiliyorsunuz. Baalbek, Phoenician's name. Bir güzel fotoğraflar çekilmişiz. Mesela Ege bölgesinde kolay kolay birisi bir başkasına verir mi yani? Aynı şey burası da aynı. For me, it was love at first sight. For her, it was pure destiny. Güzel yaşıyoruz biz Sıla. Cheers ya vallahi. Güzel karar verdik Lübnan'a bence. Çok iyi karar verdik. 10 numara bir karar verdi. Rakıya benziyor ama çok daha farklı bir şey bence. Göbek. Aman Allah'ım arkadaşlar ne güzel bir gün yaşadım ya. İkinci günden selamlar, günaydınlar arkadaşlar. Biz neredeyiz Sıla'yla? Şöyle bir arabanın içindeyiz çünkü bugün bir tura katılıyoruz. Bugün sizi Lübnan'ın özellikle Beyrut'un dışında bir yerine gideceğiz. Yaklaşık 2-2,5 saatlik bir yolumuz olacak. City Sightseeing Lebanon isimli bir firma ile gidiyoruz. Yani hem şehir turları yaptırıyorlar size hem böyle şehrin dışındaki özel yerlere götürüyorlar. Biz bugün Baalbek tapınaklarına, daha sonrasında ise şarap denemeye gideceğiz. Çünkü Lübnan'ın üzümleri ve şarabı da meşhurmuş. Ben Lübnan'a gelmeden önceki araştırmalarıma kadar çok bilmiyordum açıkçası. O yüzden şarap tadımına ekstra bir heyecanlıyım. Siz nasılsınız Sıla Hanım? Teşekkür ederim. Güzel güzel kahvaltımızı Of yaptık. ya, Labneli, evet. zahterli. Güne böyle başlayınca güzel de. Değil mi? Güne güzel bir öğünle başlayınca insan enerjik uyanıyor, enerjik oluyor güne de. Haydi bakalım. Evet, şu an neredeyiz? Baalbek Antik şehrindeyiz. Burası dünyanın en büyük Roma tapınaklarından birinin de olduğu bir yer. Ama içeriye falan giremiyorsunuz. Bunun arkasından bakabiliyorsunuz. İçeri giremiyorsunuz demiştim. Fiyatlarda muhtemelen çocuklar için 200.000, yetişkinler için 500.000, yabancılar için ise, turistler için ise 1 milyon Lübnan lirası. What's your name again? Mohammed, what's your name? Ayşe. Aisha, nice to meet you. Sıla. What? Sıla. Sarah. Nice to meet you. You are more younger than my children. I have my daughter 27, another daughter 34, and I have my son 37. From Istanbul? From Istanbul, yes. I've been 3 days. Did you like? Sure. Sure. Tapınağın temelinde kullanılan bazı taş bloklar 800 ile 1000 ton ağırlığında, hiç yanlış duymadınız, 1000 ton ağırlığında. Bu taşların milattan önce veya milattan sonra erken Roma döneminde nasıl taşındığı hala tam olarak bilinmiyor. Vinç yok, modern teknoloji yok ama taşlar bugün burada. Şehrin tarihi sadece Romalılara kadar değil, ta Fenikelilere kadar gidiyor. Rehberimizin de söylediği gibi. Baalbek, Phoenician's name. Baal, god of God, and Bek, the valley. Beka Valley. Greek time name of Baalbek, Heliopolis, city of the sun. Because more 300 sunny days in year. Bu dev taş bloklar yüzünden Baalbek uzaylılar yaptı teorilerinin en popüler adreslerinden biri. Gerçek şu ki bilim insanları bunun gelişmiş Roma mühendisliğiyle yapıldığını söylüyor ama taşların boyutunu görünce insan gerçekten bir durup düşünüyor. Ama insan gerçekten şunu da düşünüyor. Baalbek sadece taşlardan ibaret değil, bu insanın ne kadar ileri gidebildiğinin de kanıtı. Savaşlar görmüş, depremler yaşamış, medeniyetler değişmiş ama bu sütunlar hala ayakta. Belki de Baalbek'in en etkileyici yanı şu, biz geçeceğiz ama ürettiğimiz şeyler, bıraktığımız izler kalıcı olabilir. Güzel bilgilerimizi aldıktan sonra Sıla'yla bir güzel fotoğraflar çekilmişiz. Ya zaten ambiyans çok güzeldi, hava çok güzel, ışık bir taraftan çok güzel vurunca biz biraz böyle bir tık fazla vakit geçirdik orada. 1,5 saat geçmiş midir Sıla toplamda? 1,5 saat boyunca orada vakit geçirdik. Gerçekten tavsiye ediyorum. Lübnan ziyaretinizde, Beyrut'ta zaten 2 saat falan, yani çok uzak da değil. Gelirseniz kesinlikle görmenizi isteyeceğim bir yer. Farklı hissediyorsunuz orada. Nasıl olsa 2 kişiyiz ve özel bir tur gibi olduğu için de bolca vaktimiz var. Şimdi ise tur rehberimizin arkadaşının kedilik eşya dükkanına geldik. Okey. Ters gitmişim. Hava iyice soğumaya başladı. Beyrut bayağı sıcak, 18 derece falan ama Baalbek 4 derece falan. Sıcacık. This is Turkish coffee Turkish coffee? from Baalbek Okay. Baalbek coffee, yes. Can I also have? Oh, smells so good. with cardamom. Perfect. Cardamom, Çok iyi. Kuleli. Enjoyed it inside?
Yes, it's so beautiful. The It's first so time beautiful. you're from First Istanbul. time? Yes. Yes. You're welcome. I have been stay over there 7 days. 7 days. Shok Istanbul. I stay in Midan Taksim. So I you want to visit everywhere. Yeah. I see Borsa. You see Bursa? I show you something special from Albab. This is the trees of the cedar. Smell it, please. Yeah. This is every Ah, time you cedar. smell. You have very three good, huh? colors. Evet iyi kokuyormuş. O ne? Kolye This is gibi bir şey something mi? handmade from Albab Bilmiyorum da çok because havalı kolye galiba. Here in Lebanon, It looks very cool. It looks very this is three color and this is the bracelet. Damn, they're very Cut it here. Okay. Burada bir de böyle sedir ağacından, orijinal sedir ağacından yapılan böyle kolyeler var, bileklikler falan var, anahtarlıklar var. Biz şöyle 2 tane aldık, bir Sıla'ya bir bana. O kadar güzel kokuyor ki gerçekten sedir ağacının kokusunun bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum bile. Şöyle birazcık kazıyorsunuz, ağacın içi çok güzel kokuyor. Ve hep böyle kokacak yani. Hiç gitmeyen bir parfüm gibi boynundan. Çok güzel. Bayıldık. Excuse me. Very good, huh? Yes. لا لا لا. Biraz öyle no. A bit more, no? لا. Or no? A bit More, shorter. no. I think no. No? If you want, I can, but I advise you leave it like this, No, please. please. Okay. Biraz büyük olduğu için kısaltıyorlar bizim için de. Çok güzel oldu. Hemen şipşak 2 dakikada yaptılar. Buraya da gelmek isterseniz direkt bu sit alanının yan tarafında zaten görürsünüz diye düşünüyorum. Mutlaka gelip bakın isterseniz, çok güzel kokuyor ya, bayıldım kokusuna. 3 No. piece the price for 1 piece. Smell it. You take it gift. No, it's for okay. your One friend, sedir. for somebody. You know how much cost? Thank you. No, it's okay. You know what? You will be famous on YouTube, Turkish YouTube. So when they visit here, they You're will welcome visit you. anyway. I hope too many Thank people you. will visit you. Thanks for your Ahlan hospitality. wa sahlan. More Thank you. coffee. No, thanks. Okay. Take care. We Bye hope to bye. see you in Istanbul, inshallah. Okay, inşallah. Bye. Selamet. Ya çok güzel. Kaldığımız yerden devam. Belki de turumuzun en güzel noktalarından birine gidiyoruz. Şimdi bir şarap bağına geldik böyle. İçeri girmeden önce size göstermek istediğim birkaç şey var. Şu anda hava soğuk, içeride olacağız ama dışarıda böyle masalar var. Buralara bakın, kırık şarap bardakları, şarap şişeleri ve tıpalar koymuşlar. Bunlar savaşlarda işte en sonki olan bombalamada ürettikleri yer aslında bombalanmış. Ve 40.000 tane şişe parçalanmış. Buralara da böyle koymuşlar. Bayağı ilginç geldi. Buradaki yaşantı gerçekten, insanların öyle hikayeleri var ki onlar için çok normal geliyor. Bana bazen çok absürt gelebiliyor. Çok günlük hayatlarının bir parçası çünkü bu bizim hep haberlerde gördüğümüz acı şeyler. Wow. Wow. Çok iyi. Harika. Süper. So welcome to our small winery. This is a natural winery. All the wines here are 100% natural. Okay. Zero sulfates. We don't use yeast that is made by labs. We use the actual yeast from the grapes, and we will see a lot of sediments in the wine because it's unfiltered. So you will taste the wine that our grandparents used to make. Okay. Oh, it's lovely. Ahlan sahla. Ahlan sahlan. With every wine we have a story, and this is called Rayak 43. Rayak 43, it tells the story of the wines that were made in Rayak in 1943. Believe it or not, we made 15 airplanes in Rayak in 1943, the village that we are here now. 4 varieties of grape, a very fruity, natural wine with 15% alcohol. As usual, I have to taste it first. Enjoy the aromas, enjoy the taste. So we're from Turkey, you're from? Istanbul. Istanbul. Have you ever visited Istanbul? I wish I'm. There's a nice agricultural expo that's gonna happen in Turkey now, and I signed my name, but I don't think I will be able to make. I'm still overwhelmed with restoration and work. Yeah. You know, the bombing destroyed the winery. We had to restore the winery, then our houses, because the winery is what's gonna bring the money to the houses. That's true. So we're still under the progress, you know. Okay. Yeah. This month we were able to export to Italy. Yeah. But before that,
Depending on tourism, we had Corona, we had. Yeah. So what can you do? You know. Yeah. I just noticed. Yes. This you will put at the end. You make a wish and you put one of them. Okay. And that's from the bottles that were broken during the war. So those are the corks from the broken bottles. Oh, okay. Vay be. The next bottle for today is called La Belle Epoque. And as you see, the label is a bit quirky because this is from the rebels. These are the few that survived. We still have like 10 bottles, and we start with the new batch of 2024. But this is 2020 and tells the story of the good days of Rayak, our village. And it's called La Belle Epoque, which means the good days. The nightlife, the cinemas. We had the first cinemas in the Middle East here. Oh. Yeah, so we had a very nice old souk. We had a very beautiful and wonderful life, and at the end, unfortunately, everything went to an end because of the civil war, and we're still reminiscing those days. So we made this bottle for the people of Rayak to believe that one day we will have a good day again. The bottle is made from a Lebanese grape called Mariami. 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 It's a very famous Lebanese grape that was famous in our area here. Unfortunately, I'm the only one that still have Mariami. As you see, it's a wannabe rosé. It doesn't look like a rosé. It's unfiltered, as you see in the bottle. What do you mean? Like, No filter. You can see the particles of the wine. You can see how the pigments of the wine are on the sides of the flask. And this is what will give you the freshness, the aromas, Okay. the fruitiness, the purity. You can drink a whole bottle without having a headache because no sulfur. normalde başka bir yere gidecektik. Başka bir şarap bağına gidecektik ama kaldığımız yerde, gezdiğimiz yerde fotoğraf çekmekten çok zaman kaybettiğimiz için orası kapandı biz oraya gidene kadar. Ondan sonra buraya gelmeye karar verdik. Adam zaten yolda dedi ki bu adam çok iyi birisi, buranın sahibi falan der. Oradan öyleymiş ya. Bu hikayeleri duymak çok keyifli oldu. Çok üzücü ya. Bu kadar kötü ve travmatik bir şeyin hayatının normali haline gelmesi. Bütün hikayelerinde bu olaylar var mesela. Bütün hafızası, hikayeleri. Ama bir taraftan besleyen, güçlendiren bir şey de var. Umut verici bir tarafı da var. Ya çünkü bir de bir yandan bu kadar yani çok güzel bir coğrafya sonuçta. Mesela burada büyüdün, işte nesiller boyu büyümüş, çok güzel hayatlar yaşanmış. Çok derin bir paylaşım var ya ve çok eski. O yüzden şey gibi de biraz, burada bunlar oluyor ama kaç jenerasyon atlattı, ne savaşlar atlattı. Hani önceki o kolektif tarihe bakınca çok fazla şey de var eskide. Demek ki bundan sonraki birkaç jenerasyonda daha olacak. Umudunu korumak da daha kolay. Evet. Çünkü çok yerleşik yani, aşırı yerleşik bir yer. Bir de çok güzel abi. Mesela Ege bölgesini kolay kolay birisi bir başkasına verir mi yani? Aynı şey burası da, aynı. Doğru. The hard work and everything and It doesn't have to be on camera or on screen. ask me why Barak is the favorite. And this is a story of love at first sight. 10 minutes later, I've already proposed, named my first child, and sang her a Spanish bolero. For me, it was love at first sight. For her, it was pure destiny. Because that same song that I sang to her when I saw her beautiful eyes, and it was in Spanish and in the middle of Beirut, is the same song that her father, Batras Sissol, used to sing to her when making her sandwiches to go to school. So, sweet Porto de Juliana, under my wife's name. Looks like Yapacak bir şey. Güzel yaşıyoruz biz la. Cheers ya vallahi. Güzel karar verdik Lübnan'a bence. Çok iyi karar verdik. 10 numara bir karardı. Müthiş karardı. Ben Teşekkür ederim ya. Ben teşekkür ederim. Yeah. What is arak? Arak is the first spirit of any drink in the world. So usually raki is a spirit, whiskey is a spirit, brandy is a spirit, vodka is a spirit, but the first of all those spirits was arak. This is the first spirit that was made. Arak is not only a spirit, it is a holy spirit. Why? Holy spirit. Because it's the spirit of wine. We make wine to make arak, and wine has been holy for many civilizations. The Romans considered wine holy,
The Phoenicians considered wine holy. The Greek considered wine holy. Even the Christians, even the Jews. So many religions, many sects used to consider wine holy. How to know the difference between a good arak and a bad arak? The first part. This is arak, and this is olive oil. Have you seen olive oil sinking? So now, to see how pure this arak is, the density of the arak is much lower than the density of oil, and you see how it will be sinking. Another way to know the difference between a good arak and a bad arak, we're gonna be putting water here. Now we're gonna put arak over water, and it's gonna separate. The thinner the line is, the better the arak it is. If it becomes directly white, don't drink it. Oh my god. Oh damn. How beautiful this is. It looks beautiful. And then we allow the oil to walk on the water. And this is the magic Oh, it is like a of magic. arak It making. looks like magic. Another way to know, we're gonna put arak in this cubic cylinder. I'm gonna put 40 millimeters of arak. The longer it takes to get white, the better the arak it is. It will become blue before becoming white. You see blue lights. You see how transparent it becomes. Yeah. 40 coming to 80. Coming. Yeah, here we go. And it's not fully white yet. We see a blue line, Yes. some oils. And then Rakıya benziyor ama çok daha farklı bir şey bence. Yani böyle çok ekstrem iyi kalitede bir göbek rakı gibi. Göbek. Şerefe. 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 You know, Ne yapıyoruz? during the war, we lost a lot of bottles of wine. Yeah. And in order for those beautiful grapes that made those beautiful wines not to go in vain, we decided that with every cork from the bottle that was lost, to allow people to make a wish, because I know nature will always pay back. So make a wish And stick it. and stick it. And stick it. Şarap tadımlarından sonra müthiş bir restorana gittik. Öyle güzel yemekler yedik ki çok güzel bir öğle yemeği yedik. Bayıldık yani. Daha sonra arabaya atladık. Gelene kadar da uyumuşuz ya. Bayağı uyumuşuz. Şu saniye uyandık. Akşamı da böyle güzel ettik yani. Bugün de böyle tamamlıyoruz. İkinci günümüz efsane geçti bize göre. Çok eğlendik, çok güzel insanlarla tanıştık, çok güzel hikayeler duyduk ve güzel deneyimler edindik. Hostel arkadaşlarımızla aynı vakitte gelmişiz. Ya bu ne ya? Beyrut günleri bitmiyor. Beyrut geceleri bitmiyor. Görüşürüz. Aman Allah'ım arkadaşlar, ne güzel bir gün yaşadım ya. Harika günler geçiyor gerçekten. Bugün henüz Lübnan'daki ikinci günüm bitmek üzere ve 2 gündür soluksuz deneyim yaşıyorum ve çok ekstra bir şey de yapmıyorum aslında. Gerçekten sadece sokakta dolaşmak, yemekleri yemek bile bana o kadar çok keyif veriyor ki Lübnan enfes bir ülkeymiş. Lübnan yemeklerini bir tık kıskanmaya başlamadım değil arkadaşlar. Çünkü ya güzel. Bizim özellikle Hatay'da, Mersin'de falan Lübnan mutfağına yakın humustur, falafeldir, içli köftedir falan. Ama ayrı bir video olarak çekeceğim bunu. O videoyu sakın ama sakın kaçırmayın derim çünkü ya benim gezi tarzım değişti. Ben eskiden yemekle falan uğraşmıyordum. Domates alıyordum, yiyordum ve o şekilde geziyordum. İnanılmaz farklı bir boyuta geldi. Artık böyle sadece lezzetli yemekleri olan ülkelere falan gideceğim gibi görünüyor. Yemek yapmaktan da inanılmaz keyif almaya başladım. Ya geziyorum, görüyorum falan, şimdi Zahter görüyorum ya. Diyorum ki ben hem Zahter'i götürürüm ki ben bunu döndüğümde eşime, dostuma, arkadaşlarıma falan yaparım. Bir taraftan da diyorum ki ben gezerken yemek yapmayı mı öğrensem? Aşçılık falan mı öğrensem ve aşçılık yaparak, yemek yaparak mı gezsem? Böyle şeyler mümkün çünkü arkadaşlar. Her şey mümkün. Yolda genelde kendinize kattığınız yetenekler, kendinize kattığınız beceriler, hobileriniz falan işliyor. Para kazanarak gezmek isteyenler varsa eğer aranızda. Neden olmasın ya? Güzel güzel. Giderim Brezilya'da 2 ay kalırım. 2 ayda işte bir mutfakta olurum ve hem Brezilya mutfağına aşina olurum. Dünyanın farklı farklı mutfaklarına daha iyi girerim. Hem
Bir taraftan kendi tariflerimi oluştururum. Brezilya'da yaşarım 2-3 ay. Gezerim oralarda da, doğusunda batısında her yerine giderim, gezerim yani. Başka bir ülkeye giderim yine aynı şekilde. Ya bu da mümkün yani. Seyahat çok şekillenebilen, çok değişebilen bir şey ya. Benim bu da çok hoşuma gidiyor. Teşekkürler be Ayşe'cim. Bu hayatı sen seçtin be kızım. Yani gerçekten 3,5 yıl önce istifa edip bu yola çıkmasaydım şu an olduğum noktada ulaşmam bir tık mümkün değildi. Gerçekten helal olsun be kızım be. Tebrikler be kızım, seni seviyorum be. Sokak lezzetleri videosunu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Kaçırmayın yani. Bye. Lübnan'a gelme sebebim olan günden selamlar. Küçük kocaman bir suç, domates turşuyla falan denemek istedim. Çok iyi. Bir sonraki durağımız Le Chef. Hatta bu salata, sumak var, bolca zeytinyağı. Bir de şu var ve bir şeyler. Video boyunca ben böyleyim.